Adamın sakal gibi düşünün. Yüzünden başlayan keloid göbeğine kadar uzanıyor. Bu adamcağız 4-5 kiloluk et parçasıyla ömrünü geçirmiş. Buradan et sarkıyor. Ama ne kadar büyüklüğünü söylüyorum size, belki 40 santim rahim prolapsu. Yere kadar rahimi değen kadınlar gördüm ben. Ve bu haliyle de kilometrelerce yürüyüp gelenler gördüm. Afrika dünyanın en zengin topraklarına sahip bir kıta. Gıda insanlığa yetmiyor. Nüfus çok fazla. Biz o toprakları niye kullanamıyoruz? Zenginler için yedek bir yer lazım. Yedek topraklar lazım. Bu toprakların çok kullanılmasını, işlenmesini, hasar görmesini istemiyorum. İşte Hollanda falan sular altında kalacak. Birçok yer su altında kalacak dünyamız. Bu Afrika kıtasını kendileri için ikinci bir yaşam alanı olarak saklıyorlar. Afrika onların kaçış rampası. Evet, aynen öyle. Olası bir karmaşada, bir kaosta orası boş dursun, az kirlensin, topraklar az kullanılsın, denizdeki balıklar bitmesin. Hepsini biz yiyelim. 17-18 yaşında sünnet ettiğimiz koca adamlar vardı. Genç kızlar regl olduğu zaman okula gidemiyorlar. Kızgın kumların üzerine akşama kadar bekliyorlar dediler. Ya böyle duydum, aklım gitti dedim. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz yani. O akıntıyı kumlarla mı gidermeye çalışıyor? Herhalde öyle bir şey oluyor artık yani. Bir şey gidiyor, kumun üzerine oturuyor. Bekliyor. Yine bir gün bir haber. Kenya'da bir öğretmen kız çocuğu regl olmuş sınıfta. Attı, dışarı attı, kız intihar etti. Bu yüzyıl, bak gelecek yüzyıl falan demiyorum. Afrika yüzyılı olacak. Dünyanın en genç kıtası şu anda Afrika. Egemen güçler dediğimiz yapılar, oyun kurucular ya da kolonyal güçler asker gönderiyorlar. Diyorlar ki ben senin güvenliğini sağlayacağım. Karıştıran onlar. Maalesef ki onlar. Efendim merhabalar. Hem dinler, özellikle bizim dinimiz, hem de öğretiler şu uyarıyı yapıyor ve diyor ki unutmayın, güçsüz güçlüye, fakir zengine emanet. Bugün biraz farklı bir konu başlığı üzerinden ilerleyeceğiz ama ben izleyicilerime güveniyorum. Mutlaka dikkatinizi çekecek ve bize katılacaksınız. Afrika'yı konuşacağız. Evet, dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. Evet, bizim ülkemiz de bundan nasibini alıyor ama bunun içinde de kademeler var. Şimdi biz o piramidin sizinle birlikte en dibine ineceğiz ve az sonra öyle görseller izleyeceksiniz ki çok etkileneceksiniz. Efendim siz hoş geldiniz ve kıymetli konuğum Doktor Bilgehan Güntekin, tüm Afrika'nın Dostları Derneği'nin kurucusu ve başkanı bugün konuğum. Hoş geldiniz Doktor Bey. Teşekkürler. Bu derneği kurmak nereden aklınıza geldi? Efendim 2014 yılı Ekim ayında Gönüllüler Hareketi'yle birlikte ÇAD'a bir sağlık organizasyonu için gönüllü KBB uzman olarak gittim. 29 Ekim 2014'te Türkiye'ye ayak bastık, ÇAD dönüşü. Ve o dönüşte ben bir dernek kurmaya ve bu iyilik hareketinin öncüsü olmaya karar verdim. Bu seyahat benim hayatımda inanılmaz bir resetleme, dönüşüm fırsatı verdi açıkçası bana. Hayatı yeniden sorgulamamı ve o insanların yaşadığı hayatla bizim yaşadığımız hayatı kıyaslamamı. Mesela bir inanıyorsak, bir hesap varsa, kitap varsa onlarla biz aynı hesabı mı çekileceğiz? Ve dostlarımızla beraber sağ olsunlar yaklaşık 3 ay sonra, çok kısa bir sürede 3 Şubat 2015'te TAD Derneği'ni kurduk İstanbul'da. Tüm Afrika'nın Dostları Derneği. İddialı bir isim. Evet. Meslektaşlarınız mı var? Ağırlıklı meslektaşlar var. Hekimler. İş adamı arkadaşlarımız da var sağ olsunlar. Hukukçular da var. Oldukça geniş bir tabana yayıldı. Ama tabii hekim ağırlıklı diyebiliriz. Hekim, diş hekimi, sağlıkçı ağırlıklı diyebiliriz. Size bu kararı verdiren sadece maddi zorluklar, fakirlik miydi? Ötesinde bir insanlık ayıbı var mıydı orada? Yani şimdi biraz tabii rakamlarla konuşmayı da seviyorum ben. Biraz rakam paylaşacağım. Bugün için baktığımız zaman yerkürede 800 milyon insan yaklaşık her gece yatağına aç gidiyor. Aç. Yoksul demiyorum, aç. 800 milyon insan da obeziteyle mücadele ediyor. Şişmanlıkla mücadele ediyor. Aşırı şişmanlıkla. Ve milyarlarca dolar para harcanıyor bu şişmanlıkla ilgili tedaviler için. Ve bununla ilgili üretim yapan firmalar da dünyanın en zengin firmaları. Yine 800 milyon insan yaklaşık temiz ve içilebilir suya kesinlikle ulaşamıyor. 1 milyar insan neredeyse. Bir de yine bir ironi var. Bugün modern dünya ürettiğinin 1/3'ünü direkt çöpe atıyor. Koskoca kıta Afrika'sı ne kadar biliyor musunuz? Yani 3,5 trilyon dolar. Koskoca kıta Afrika'sı. 54 ülke, 30 milyon kilometre kareden bahsediyorum. Dünyadaki ham madde, 100 tane ham madde varsa 90'ı çıkıyor orada.
Petrolün en az %10'u, tarım alanlarının en az %16'sı, koltan ve kobaltın %60'ı, %80'i, bu cep telefonlarında, elektrikli araçlarda kullanılan kıymetli madenlerin, en kritik madenlerin, uranyumun çok büyük bir oranı. Yani Allah kısmamış. Asla. Allah adil. Allah adil. Kesin adil. Adil olmayan bizleriz. Paylaşmayı bilmeyen bizleriz. Fransa'da şu anda 56 tane nükleer santral var. Fransa'da. Elektrik ihtiyacının en az %70'ini Fransa nükleerden karşılıyor. Nijer, Fransa'nın uranyum ihtiyacının bir rivayete göre 1/3, bir rivayete göre en az 1/5'ini Nijer'den aldığı uranyumla götürüyor. Biraz önce konuştuk mesela, gül pazarı mesela. Herkes sanıyor ki Hollanda'nın. Hayır, Uganda'da üretiliyor güller. Uganda'dan üretilen güller uçaklarla gidiyor ve mezatamı Hollanda'dan çıkıyor. Kimse de buna inanamıyor bile yani. Afrika'da öyle büyük tarım alanları var ki İngiltere'nin sanırım kiraladığı toprak miktarı Lüksemburg'u geçti. Ülke miktarından fazla tarım alanını batılı güçler, zengin güçler kiralıyorlar Afrika'da. Ve bu tarım alanı o kadar büyük ki içlerinde havaalanları var. Üretilen tarım ürünleri, sebze ve meyveler günlük olarak uçaklarla kendi ülkelerine aktarılıyor. Ve maalesef bırakın o ülkenin insanlarını, o tarlalarda çalışanların bile tadına bakamadan tadamadıkları sebze ve meyveler batılı ülkelere gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Felaket demek. Bu felaket demek. Böyle bir eşitsizlik olamaz demek. Bu kadar altyapıya, bu kadar madene, bu kadar yeraltı zenginliğine, bu kadar genç nüfusa bu kabul edilebilir bir şey değil. Yeraltı zenginliklerini hangi ülkeler çıkarıyor? Yani tabii başta kolonyal güçler diyebiliriz. Yani İngiltere, Fransa, Çin şu anda en ağırlıklı olarak bütün batılı şirketler, büyük şirketler. Hangi gerekçeyle giriyor da yerin altındakini alıyor gidiyor? Şimdi tabii burada bir de şöyle bir sorun çıkıyor. Bu soru başka bir soruyu getiriyor. Buna kim izin veriyor? Mesela Fransa şu anda 14 tane Frankofon denen kendi eski sömürge ülkeleri, sözüm ona 1960'lardan sonra peyderpey bağımsızlık verdiği ülkelerin parasını hala Fransa basıyor. Ve Fransa'nın şu andaki geliri 450 milyar euro, 500 milyar dolar civarında her yıl geliri var. Nasıl ayakta duracak yoksa? Hala var. Yani Frankofon ülkelerden en son işte Meloni'nin çok ciddi bir çıkışı vardı ya. Evet. İtalya Başbakanı çok sağ olsun çok güzel bir çıkış yaptı. Siz hala sömürüyorsunuz diye. Böyle ayakta duruyorlar. Şimdi tabii biz kendi tarafımızdan baktığımız zaman biz dipte yaşayan insanları, bizim hayat standartlarımıza alakası olmayan insanları, yani bizim ülkemizde çok gelişmiş bir ülke değil, gelişmekte olan bir ülke hali hazırda. Biz de büyük şoklar yaşadık gidip gördüğümüz zaman. Yani hani dediniz ya yine biraz önce nedir yani bunlar? Siz Türkiye'de ayağındaki kemik, fibula kemiği, dış kemik. Mesela dışarıda kaç kişi gördünüz? Ben çok gördüm. Eli ayağı kopmuş, kesilmiş. Hiçbir el arabası, herhangi bir şey olmayan kaç kişi çok gördüm. İşte erkek hastalarda, hamile kadınlardan büyük karın fıtıkları, göbek fıtıklarını çok gördüm. İşte yüzünde gözünde tümör olan, tiroidinde tümör olan inanılmaz büyüklükte hastalar gördüm. Dokunulmadığı için, dokunacak kimse olmadığı için, ameliyat edecek hekim olmadığı için. Ameliyat edecek hekim olsa da ona verecek paraları olmadığı için. Ve hastane var mı? Var. Ama birçok hastane 4 duvardan ibaret. Biz gittiğimiz zaman sağlık organizasyonu, sağlık kamplarına neredeyse tüm cihazlarımızı, tüm ilaçlarımızı yanımızda götürüyoruz. Zaten organizasyonun en büyük zorluklarından biri de bu oluyor hazırlık aşamasında. Mesela keloid dediğimiz bir doku var. Yara iyileşme dokusu. Bu özellikle siyah ırkta biraz daha sorunlu bir iyileşme. Yaranız iyileşiyor fakat orada bir kabarıklık oluşuyor. Yeni bir cilt dokusu nedbeyle iyileşiyor. Mesela şunu söyleyeyim, ben de bu kadarını görmemiştim. Son Uganda'ya gittiğimizde adamın sakal gibi düşünün. Yüzünden başlayan keloid göbeğine kadar uzanıyor. Bu adamcağız 4-5 kiloluk et parçasıyla ömrünü geçirmiş. Bu kadar büyüklükte videolarımızda görürsünüz. O sistemimizde de var. Yani evet. Doku kendini hasarlı yenilediği için siyah bir ırka 2 tane böyle hastaya ameliyat ettik efendim. Evet. Buradan et sarkıyor. Ama ne kadar büyüklüğünü söylüyorum size, belki 40 santim. Var değil mi görseller? Evet var, görselleri var. Kim ameliyat edecek? Edememişler işte. Sağ olsun bizim bir Konya'dan profesör hocamız Mehmet Dalıcı kardeşim ikisini de ameliyat etti. 2 tane değil, bir tane değil. Bir tane de onun biraz daha küçük, yine aynı şekilde. Bu adamların düşünsenize sadece yüzlerinde hayatları boyunca kilolarca yük taşımışlar. Yüzlerinde taşıyorlar. Yani ne kadar acı bir şeydir. Yani bir de ben maalesef bütün vücudunda var. Hepsini ameliyat edemiyoruz tabii. Yani işte prolapsus dediğimiz hadiseler, rahim prolapsusu. Yere kadar rahimi değen kadınlar gördüm ben. Evet, yere kadar değen.
Ve bu haliyle de kilometrelerce yürüyüp gelenler gördüm. Göz ameliyatı olmak için günlerce 15 gün yürüyüp gelen insanlar gördüm ben. Rahim neden o kadar sarkmış? İşte ameliyattan sonra, doğumdan sonra sarkma olmuş, düzelmemiş. Erken müdahale edilmediği zaman her şey yavaş yavaş sarkar. Düşünsenize 1 santim sarksa her sene 20 yılda 20 santim, 2 santim sarksa 40 santim olur zaten. Yani biz Allah'a binlerce şükür tabii. Bizim ülkemizde bunlar yok. Bizim kendimize ait bir ton sorunlarımız var, bir ton sıkıntılarımız var. Ama siz bugün mesela bir kulak burun boğaz doktoruna ulaşmak isteseniz bir yere gidersiniz. Beğenmediniz yana gidersiniz. Beğenmediniz ötekine gidersiniz. Beğenmediniz özele gidersiniz. Devlete gidersiniz. Muayenehaneye gidersiniz. Ben Çad'a ilk gittiğimde işte dediler ki bir tane KBB ekibim var. Büyük hastane, merkez hastanesinden bahsediyorum. Encemine'nin, başkentin. İnşallah düzelmiştir. Şu anda tam detayda hakim değilim şu ankine. Dedim ki mesela gittiğimde mikroskopunuz var mı dedim. Yok dediler. Ya mikroskopun yok demesi kulak ameliyatı yapılamıyor demektir. Hastanede koca bir şehir ve ülkeden yok. bahsediyorum. Evet. Evet sadece o şehir değil o. Başkent orası. Endoskop var mı dedim. Yok dediler. Bu da demek değil. Sinüs cerrahisi hiçbir şey yapılamıyor. Burundan insanların işte burun etleri sarkarak dolaşıyor. Dolaşır yani. O kadar basit şeyler. Diş hekimleriyle ilgili bir hikaye. Diş hekimleri de gönderiyoruz. Kendi yanımızda da götürüyoruz. Nice'de gidiyor bir diş hekimi ablamız. Hastanın biri oturuyor. Normal dişleri var. Diyor ki benim dişlerimi çeker misin diyor. Hayırdır diyor. Niye çekeyim? Bunlar sağlam diyor kalanlar. Lütfen çekin diyor. Niçin diyor. Ben sizin bir daha ne zaman geleceğinizi nereden bileyim diyor. Afrika dünyanın en zengin topraklarına sahip bir kıta. Şimdi son dönemde popüler bir söylem var. İşte gıda insanlığa yetmiyor. Nüfus çok fazla. Biz o toprakları niye kullanamıyoruz? Neden işleyemiyoruz? Bu topraklar böyle dururken bu insanlar açlıktan neden ölüyorlar? Mesela Somali'ye örnek verelim. Somali'ye 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bir seyahat yaptı. Böyle zorlama bir seyahat. Kendini çok zorlayarak uçakları, sistemi gelmeyin dediler. Havaalanı bozuk dediler. İnemezsiniz dediler. Hatırlıyorum. Somali'nin makus kaderini değiştirdi. Yoksa Somali'de belki şu anda milyonlarca insan ölmüştü. Ama Somali'nin kendisine baktığınız zaman Somali dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. Somali'nin 3300 kilometrelik sahili var sadece. Hiçbir şey yapmasanız, o sahili açsanız, balık tutsanız bütün halkınıza yeter. Tarıma gelelim. Somali'nin gerçek manada tarımı yapmaya izin verilse, Somali'nin tarım geliri, tarımdan ürettiği sebzeler, meyveler, gıda ürünleri tüm Afrika'ya yetiyor. Tüm Afrika'ya yetiyor. Sadece Somali. Veya Demokratik Kongo. Çok büyük bir ülkedir Afrika'da. Sadece Demokratik Kongo'da yapılan tarım tüm Afrika'ya yetiyor. Afrika'da yapılan tarım da hesaplamalara göre tüm dünyaya yetiyor. Dünyada aslında hiçbir sorun yok. Yine söylüyorum biz paylaşmayı bilmiyoruz. Bir de gerçek yamyamlar var ya 21. yüzyılın gerçek yamyamları. Onlar buna izin vermiyorlar. Bir de Afrika'da şöyle bir sorun var benim gördüğüm. Batı için, Batı medeniyeti için, zenginler için yedek bir yer lazım. Yedek topraklar lazım. Bu toprakların çok kullanılmasını, çok işlenmesini, hasar görmesini istemiyorlar. Bu Afrika kıtasını kendileri için ikinci bir yaşam alanı olarak saklıyorlar. Çok acımasızca. Topraklarını kullandırtmıyorlar. Bir sahil şeridi var. Oradan balık tutarak yaşayabilecekken. Ulaşamıyorsunuz bu arada. Ben Somali'ye gittim. Zaten güvenlik önlemleri... Tel örgüyle mi çevirmişler? Yani betonlar bölgeye geçemiyorsunuz zaten. O kadar terör belasından dolayı yıllarca iç savaş var. Hala da devam ediyor. İnşallah biter yakın zamanda. Biz gittiğimizde mesela bir balık yemeye gidiyoruz. Mesela İstanbul'da Topkapı'dan çıktınız. Yenikapı'ya balık yemeye gideceksiniz. Ya diyelim ki polis çevirdi. Kaç kere çevirdi polis? Bir kere çevirdi ya şansınızı. 7 kere mi ne güvenlik kontrolünden geçtik. Ve dedikleri şu, siz Türk olduğunuz için bu bölgeye geçmenize izin veriliyor. Yoksa hiçbir şekilde geçemezsiniz. Burada sadece bu bölgede oturanlar geçebilir. Asla geçiş yok. Gerekçe de terör tehlikesi Tabii güvenlik tedbirleri. Güvenlik tedbiri. Sözüm ona. Çok sıkı güvenlik tedbirleri. Öyle böyle değil ama yani yaşayınca görüyorsunuz çok rahatsız edici bir şey gerçekten. Bu arada balık yemeye gittiğimiz yerde tek beyaz, tek turist bizdik. Biz de şaşkınlık içinde tabii. Niye böyle diyoruz yani? Çok da güzel bir yer. Yani kumların üzerinde yemek yiyorsunuz, aşağısı okyanus. Dünyanın elitleri, ne derseniz küresel güçler, plan kurucular, yöneticiler artık bunu kimse inkar edemez. Evet. Oyun kurucular. Şapka düştü, kel göründü. Bu artık inkar edilemez bir gerçek. Kendilerine bir hani kamyonların rampası vardır ya, kaçış rampası aynen olarak Afrika'yı mı çok güzel buldular? Evet, aynen öyle.
Afrika Terörün onların kaçış rampası evet, mı? aynen öyle. Olası bir karmaşada, bir kaosta Evet. orası boş dursun, az kirlensin, topraklar az kullanılsın, denizdeki balıklar bitmesin, hepsini biz yiyelim. Yani işte. Artık ne derseniz. Tabii buna teşne olan, buna izin veren de birileri var. Yani 1960'tan sonra sözüm ona bağımsızlıklar, işte bir marş, bir bayrak verilmiş, Afrika ülkeleri bağımsızlığa kavuştu diyoruz ama bunu kimisi tabii yeni kolonyal dönem diyen yazarlar var. Neokolonyalizm deniyor buna. O başa geçen, idare edenler maalesef bu oyun kurucuların istedikleri gibi davranıyorlar. Yani zaten birçok Afrikalı'da bugün onu tartışıyor. Yani Afrika'nın bugün kalkınmamasının veya geri kalmasının nedeni direkt dış güçleri suçlayamazsınız her yerde. İç güçler de var. Onlarla işbirliği yapan iç güçler. En tehlikelisi o değil mi doktor bey? Bu kölelik tarihinde de böyle. Şimdi kölelik tarihine bakıyorsunuz. Hep Afrikalıları satanlar Afrikalılar. Yani buna izin verilmese bu büyük hacimdeki köle ticareti asla yapılamayacak. Daha da acısı baktığımız zaman köle ticaretini yapan ailelerde de anadan babadan aşağı kuşakları bu ticaret geçiyor. Mesela bir adamın babası köle tüccarıysa kendisi köle tüccarına devam ediyor. Biraz çocuklardan bahsedin bize. Onların durumu nasıl? Ya çocuklar zaten bizi bizden alan, bizi en çok etkileyen kesim. Yani bir de bilmiyorum, yani tüm çocuklar masum, çok güzeller. Ama Afrikalı çocuklar ayrıca güzel. Çok sevimliler bir kere yani. Zaten biz öyle diyoruz. Yani oraya gidip o çocukları sevdiğin zaman, onlara dokunduğun zaman bir daha onları unutma şansın yok. Bir de mesela şöyle, çok sıcaktırlar. Yani ilk başta çok beyaz görmemişlerse veya hiç görmemişlerse biraz sıkıntı olabilir iletişimde ilk anda. Ama ondan sonra yanınızdan ayrılmazlar. Bir de mesela o ırkta pek böyle kıl olmaz mesela vücutlarında. Mesela gelirler, sizin böyle hep ellerinizi okşarlar. Bu kılları böyle okşar, anlamaya çalışırlar ne var diye. Çok samimi bir şekilde sarılırlar ayaklarınıza, kollarınıza. Bir şey verdiğiniz zaman en içten şekilde teşekkür ederler. Mesela 1 yaşında bir çocukcağız vardı, kolunda bir kitle vardı. Encemine'de. Mesela uyutma şansımız yoktu. Biz o ameliyatta cerrahlarımız lokal yapmıştık mesela. Hiç unutmuyorum. Uyutmadan yaptık. Sünnet parası veremediği için, sünnet olamamış ki İslamiyet'te yaşayan ülkeler bunlar. Yani içselleştirmiş diyelim. 17-18 yaşında sünnet ettiğimiz koca koca adamlar vardı. Ve yine de sünnet olmaya gelmişlerdi. Yani mesela sünnet ettiğimiz 500 kişi varsa en az 100 tanesi 16-17 yaşının yukarısındaki insanlardı. Hatta fotoğraflarımız var, bir gün paylaşabiliriz. Bir bakıyorsun koca koca adamlar bekliyor, gençler. Sünnet olmak için bekler. Sünnet olamamışlar. Maalesef. Siz de neye uğradığınızı şaşırdınız. Tabii ki büyük bir şok yaşıyorsunuz. Yani o benim kulak burun gittiğimde şimdi dediler ki burada çalışacaksın. Hiçbir şey yok ki burada çalışacaksın. Masa sandalye falan da yok. Onları oradan buradan topluyoruz. İşte Türkiye'den getirdiğimiz örtüleri örtüyoruz. Kendi malzemelerimizi koyuyoruz. Elektrik zaten yok. Jeneratör bir gidiyor bir geliyor. Bazen gücü düşüyor. Birkaç kişi birden kullanmaya başladığı zaman. Gerçekten çok ilkel şartlarda. Bir de sıcakta gitmiştik. İşte tavan alüminyum. İçerisi 45 ile 50 derece. Ve günde 5-6 tane 1,5 litrelik suyu çok rahat tüketiyorduk. Bir tek avantajı çok iyi. Tuvalete gitmiyorsunuz. Yani sürekli hep terlediğiniz için ve yaptığınız için. Ve orada kurumun, yani derneğin en büyük masraf kalemlerinden biri kapalı içme suyuydu. Pahalıdır su çünkü Afrika'da. Bizim 2-3 katımız en az. Mecbursun. Başka suda içemiyoruz salgın hastalık açısından. Bunları hep gördük yani. Ve ben o ilk gittiğimde yine tabii hatıralarım var. Yanımda çalışan başhemşire, oranın başhemşiresi arkadaşa kulak temizlemeyi öğrettim. Kulak yıkamadan aletlerimizle ve bütün muayenehane malzemelerimi götürmüşüm. Hepsini de onlara bırakıp hediye ettim dönerken. İlk geldiğiniz dönemlerde de suyu da fazla açamıyorsunuz. Su çok kıymetli olduğu için. Çocuklar her gün 3 saat, 5 saat. Evde 4 çocuk varsa mesela ikisi sadece su getiriyor. Okuldan bile kalıyor zavallılar. Görevleri su getirmek tabii. Zavallı 2 kova su taşıyacak. Ne taşıyacak 7 yaşında, 8 yaşında? Yarısını da döküyor zaten getirene kadar. O sular da muamma. Yani tabii, temiz su da değil. Her an karışma olabilir bir de. Bizim mesela ben Uganda'da görmüştüm yine gittiğim seyahatlerden birinde. Kendime ahd etmiştim. Yani bu ülkeyi baştan aşağı kuyular açtıracağım diye. Allah'a bin şükür. Biz şu anda dernek olarak 670 civarında su projesi bitirmiş durumdayız. 670. 300'e kadarı da Uganda'da. Çok mutluyum yani o yüzden. Oraya gidip Türkler görüyorlar. Bizim
Fotoğraflarımızı çekiyorlar, kuyularımızı bana gönderiyorlar. İnanılmaz mutlu oluyorum açıkçası. Bir de mesela çok farklı bir yere getireceğim. Bir de hanımların bu çok hassas bir konusu. Nijer'deyiz işte, konuşuyorlar. Genç kızlar regl olduğu zaman okula gidemiyorlar. Kızgın kumların üzerinde akşama kadar bekliyorlar dediler. Ya böyle duydum, aklım gitti dedim. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi düşünüyorum. Allah, çocuklar okula gidemiyor. Kızgın kum falan. Ülkeyi de gördüm falan. Allah, ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Sonra güne bir gün bir haber. Kenya'da bir öğretmen kız çocuğu regl olmuş sınıfta. Attı. Dışarı attı. Kız intihar etti. Allah'ım. Ya diyorum ki bunlara ne verebiliriz? Bir şey, destek olalım yani. Neden kızgın kumlarda oturuyorlar? Hani ped, gerekli malzeme olmadığı için mi? İşte pet bizim için çok kolay bir şey. Yani belki herkesin, her kız çocuğuna ulaşabileceği bir şey Türkiye'de. Evet. Ya yok da mu? alternatif bir şey. Yok maalesef, böyle bir kültür de yok, böyle bir yapı da yok zaten. Yani şehirlerde satılıyor, başkentlerde satılıyor. Yani bir kere olacak gücü de yok o çocukların zaten. Mümkün değil. Ya ne yaparız, ne ederiz? Ben bu taktım bu konuya Doktor kafamı. Bey, oradaki o akıntıyı kumlarla mı gidermeye çalışıyor? Herhalde öyle bir şey oluyor artık. Yani bir şey yapmıyor. Gidiyor, kumun üzerine oturuyor. Bekliyor. Bekliyor. Bana gelen bilgi bu. Şimdi ne yaparız, ne ederiz? Ben işte bir doktor olduğum için medikalci arkadaşlara da söylüyorum. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Tekrar kullanılabilir, işte bir pet falan. Bir gün birisi geldi, hocam buldum dedi. Bir dedi tekrar kullanılabilir pet diye bir şey var gerçekten. Şu var ve çok ilginçtir. Üretim yeri de Uganda'da. Biz Uganda'da çok hizmet ediyoruz. Ugandalılarla çalışıyoruz, sözüm ona. Kimsenin haberi yok. Şimdi firmanın ismini vermeyeyim. Hem de o da bir şey yani, aslında bir sosyal girişim projesi aynı zamanda. Afripet'ti. Vereyim, çok da mühim değil. Ama Ugandalıların haberi yok. Uganda'da üretiliyor. Tekrar kullanılabilir ve yıkanabilir pet. Bir yıl boyunca bir set alıyorsunuz. 3-5 parça neyse. Bir yıl kullanabiliyorsun. Süper bir şey. Yani Afrika için bundan ideal olamaz. Hemen dedim arkadaşlara, gidin alın ve dağıtmaya başlayın. O petleri alan kız çocukların sevincini görün. Yayın öncesi sohbette dediniz ki Hollandalılar çocuklarını Afrika'ya gönderiyorlar, evet, birçok Avrupalı. her yaz. Evet, birçok Avrupalı. Sadece Hollanda değil, başkaları da. Tabii. Hollanda neden gönderiyorlar? Söyleyin doktor bey, söyleyin. Bence Afrika'da ne kadar büyük güzellikler olduğunu, bir turistik açıdan da inanılmaz güzel yerler var. Yine Uganda'dan konuşuyoruz. Uganda dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. İnanamazsınız yani. Şimdi belki Uganda imajı aklınızda ne? Yani dalga geçerler ya, Uganda milli takımı Uganda'da gitsin falan. Bir Uganda'yı görün, öyle konuşun. Yıllarca yine bu oyun kurucular diyelim ya da bir kesim egemenler diyelim. Afrika'ya mesela Ebola çıktı diyor. Bizde ilk gittiğimizde Ebola vardı bu arada. Herkes nasıl gideceğim falan. Ya Ebola Sierra Leone'de bilmem kaç bin kilometre uzakta, ben Uganda'dayım. Bir sınırlı ülkede bir problem var. Şimdi diyelim ki bizim Hakkari'de bir problem var veya Artvin'de bir problem var. Yani İstanbul'da bir problem yok kardeşim. Veya İstanbul'da demeyelim, Avrupa'ya gelelim. Münih'te bir problem yok ki. Koca kıtadan bahsediyoruz. Afrika kıta bu arada, ülke değil. Herkes bunu kaçırıyor. Yani ama öyle bir servis ediliyor ki bu haberler. Sanki tüm Afrika'yı yanıyor. Sanki tüm Afrika'da hastalık var. Yok yakın kardeşim. tarihte maymun çiçeği için oldu biliyorsunuz. Yok böyle bir şey. Biz son gittiğimizde de onu çıkardılar, maymun çiçeği. Dedik Uganda hiç öyle bir şey yok kardeşim dediler. Resimler servis ediliyor. Hayır efendim, bunların hepsi planlı. İşte Noam Chomsky'nin yaşıyorsa ömrü bol olsun bir kitabı var, medya terörü diye. Orada anlatıyor. Tamamen hazırlanmış, servis edilmiş haberler bunlar. Ne istiyorlar? Bize kalsın istiyorlar. Siz seyahat etmeyin. Siz gitmeyin. Siz yardım etmeyin. Siz ticaret yapmayın. Ben buradan hep iş adamlarına da söylüyorum her yerde. Korkmayın kardeşim. Korkmayın. Bak bu kadar insan gidiyor geliyor. Çok şükür artık eskisi gibi değiliz. 10 yıl öncesinde değiliz. 10 yıldan beri Türkiye çok mesafe kat etti. Türk Hava Yolları birçok noktaya da direkt uçuyor. 60 noktaya uçuyor. Yani o bize de büyük kolaylık sağlıyor. Ve yani Afrika'da alacağınız en büyük risk, açık söyleyeyim, doktorum, sıtmadır. Yani sıtmanın ilacı var. 3-5 dolara satılıyor. Gelirken yanınızda getirin. Bir probleminiz varsa kardeşim hapınızı alın ve bitsin bu iş. Orada olursanız zaten oradaki doktorların en iyi tedavi ettiği hastalık sıtma, tifo, o bulaşıcı hastalıklar. Onlar biliyorlar zaten. En iyi bildikleri şey zaten. Yani böyle korkulacak, yapılacak bir şey yok. Peki TAD olarak siz orada neler yapıyorsunuz? Evet, mesleğiniz gereği hekim kimliğinizle belli ki oraya bir el attınız. Meslektaşlarınız da sizi kırmıyorlardır ve eşlik ediyorlardır. Sağ olsun. Zaten zorluyorlar. Doktorluk yarı gönüllü bir iş. Öyle değil mi? Bir tarafında o gönüllülük esası hep olmalı. Ama bunun yanında biz bu yayını neden yapıyoruz? Kime sesleniyoruz? Kimler duysun sesimizi? Vallahi yani yüreğinde iyilik yapma isteği olan herkes duysun bir kere. Yani 2 sene önce okumuştum sanırım. Çok hoşuma gitmişti. Orada bir
yazar muhtemelen de Türk değil bunu yazan ya da Müslüman da değil. Adam şöyle diyor. Sana asla geri ödeme yapamayacak birine bugüne kadar bir iyilik yapmadıysan bu hayatı yaşamış sanma diyor. Sen bu hayatı yaşamış sayılmazsın diyor. Çok derin bir şey bu. Şimdi annenize, babanıza, kardeşinize, komşunuza abi zaten yardım edeceksiniz ya bir zorluğu varsa. Esas buradaki mevzu şu. Hiç görmedin, gitmedin, belki de gidemeyeceğin, göremeyeceğin insanların yardımına koşmak. Hani Yunus'un çok güzel bir lafı var ya Yunus Emre'nin. Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil diyor. Bu çok değerli bir şey. Bir de dünyada artık yani psikolojinin, psikiyatrinin, tüm ilimlerin geldiği bir yer var bilimin. Mutlu olmak istiyorsan insanları mutlu edeceksin. 5 yıllık çalışma yapılmış. Kronik hastalıklar, ağır hastalarda bir kısmı iyilik yapıyor, bir kısmı bir şey yapmıyor. Ve stresler yaşıyorlar. İyilik yapan kesimin, grubun ömrü uzamış. Net. Tıp doktoru söylüyor. Evet yani yayında var bu arada. Yayın tam detaylarını da verebilirim. Net bu yayın yapılmış yani. İyilik yapanın ama ömrü. Karşılıksız. Karşılıksız tabii ki. $100 burada bir yemek parası. Orada kadıncağız geldi. Bir kadıncağız ailesi vardı. Beni de göremedi. İyi ki de göremedi. Teşekkür etmiş arkamızdan. Borçlarımı ödedim. Bütün hayatım düzene girdi. Ticarete başladım diyor. $100'la. Şimdi ticarete başladım dedi. Bu ya kahve satıyordur ya kek satıyordur bu arada. Afrika'daki ticaret bu. Günlük ticaret ne yapabilir o kadıncağız? Ama onun hayatına dokundu ve onun hayatını bir miktarda değiştirdi gerçekten. Biz bir slogan bulduk sonuçta. Hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var. Bizim var ama. Harvard Üniversitesi 2 yıl önce bunun araştırmasını yapmış. Ben de gördüğümde çok şaşırmıştım. Gerçek mutluluğun tanımını aynen sizin de söylediğiniz çerçeveden yapıyor ve diyor ki gerçek mutluluk birini mutlu ettiğinde ağzında kalan tattır. Ötesi mutluluk değildir. Yani biz Afrika'da iyilik adına yapılabilecek açıkçası gücümüzün yettiği her şeyi yapıyoruz. Ama durun, yapılacak şey çok fazla. Nakdi yardım tabii ki çok önemli. Belki de en kolayı bu. Onu da istiyoruz değil mi? Yani zekat olarak mesela gönderebiliyor bazı dostlarımız. Biz onları da tamamen onu da söyleyeyim. Yetimlere ve ülkemizde eğitim gören biz yaklaşık şu anda 300 civarında Afrika öğrenci burs veriyoruz. Bu yatırımları nakdi yardımla direkt buraya aktarıyoruz. Onun çocuklara. Dışında, evet öğrencilere ve yetimlere, yetim ailelere, yetim ve muhtaç ailelere. Onun dışında biz canlı keçi dağıtıyoruz mesela. Her hafta. Adak akika kesimleri yapıyoruz her hafta. Keçiyi nereden buluyorsunuz? Oradan alıyoruz ve dağıtıyoruz. Oradan Orada keçi bol. Ha. Keçi bol. Hayvancılıkları gelişsin, sütten faydalansınlar diye. Ramazan organizasyonları yapıyoruz. Kurban organizasyonları yapıyoruz. Su projeleri, su kuyuları yapıyoruz. Su kuyuları açıyoruz. Başkalarının açmış olduğu çalışmayan atıl su kuyularını rehabilite ediyoruz. Bu da Ramazan'da oruç tutan oranı nasıl? Yani Müslüman kesimin tamamı tutuyor olabilir. Tutuyor olabilir yani İslami kesimde. Ama şu var bir de burada da iyi geldi zaman. Yani Ramazan'da belki hani direkt Müslüman tabii odak çalışıyoruz ama mesela kurbanda 100 kişi geliyorsa bunun 30'da Hristiyan veya başka dinlerden olabiliyor. Şimdi sıraya girmiş adam binlerce kişi gelmiş. Sen Hristiyansın, sen Müslümansın, sen işte başka bir şeysin diyemeyiz. Herkese hizmet götürüyoruz. Sağlıkta da öyle. Sağlık organizasyonları yapıyoruz. Sağlık kampları, cerrahi kamplar. İşte genel cerrahi, üroloji, kadın doğum, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz. Buradan plastik cerrahi. Çok kıymetli hocalarımız, arkadaşlarımıza gidip yoğun bir şekilde ameliyat yapıyoruz. Ama mesela bu doktorları net söylüyorum. Parayla, pulla oraya asla götüremezsiniz. Bu arkadaşlarım bir günde o yaklaşık 15 tane ameliyat yapıyorlar. İnanılmaz yoruluyorlar sağ olsunlar. Mesela biz bir 7 günde 105 tane ameliyat yapıp geri dönüyoruz. Bunlar acayip büyük rakamlar. Yani büyük ameliyatlar da var bunların içinde. Çok yoğun bir şekilde çalışıp o insanların hayatına dokunuyoruz. Ve esas mesele oradaki meslektaşlarımızı da o ameliyatlara sokup bir kısım ameliyatları da onlara öğretiyoruz çok şükür. Oralılara da tabii, öğretiyorsunuz. Afrikalı doktorlara gözlemci olarak tabii katılıyorlar. yanımızda direkt giriyorlar. Tabii. Onun dışında tarım projelerine tohum desteği olsun, tarımsal eğitim olsun, destekte bulunuyoruz. Onun dışında işte bu hijyen seti dedim ya biraz önce bahsettim bu hafif petlerden dağıtıyoruz kız çocuklarına. Solar kit dediğimiz güneş kitleri bir laptop veya 2 laptop büyüklüğünde bunlardan dağıtıyoruz. Geceleri aydınlığa dönüşüyor. Sosyal hayatları geceleri bitiyor çünkü bu insanların. Afrika'nın %90'ı karanlık. Değil mi? %90'ı karanlık. Güneş battıktan sonra zifiri karanlık. Aynen zifiri. Sadece mum mu yakıyorlar? Bakın yani gece fotoğraflarını, kıtaların bakın Afrika'yı görün. Bir de Afrika'da uçan uçak oranını da görün mesela. Hiç
Bir Avrupa'ya bakın, bir Afrika'ya bakın. Kapkaradır Afrika. Sadece Afrika kara değil. Afrika enerji açısından karanlık. Kapıların önünde biraz durumu olanlar çay yaparlar, yemek yaparlar, ateş yakarlar, o ateşi görürsünüz. Onun dışında hiçbir yerde ışık falan yok. Ve hayat bitiyor tabii. Çok erken saatte bitiyor hayat. Bu felaket bir şey tabii. Başkentte çocuk ders çalışıyor. Başkentler ayrı. Yani başkentler ve büyük şehirler ayrı. Bunları şey yapmıyorum. Biraz kırsala geçtiğimiz zaman felaket durum var. Yani bazı başkentler bizimle yarışır, onu da söyleyeyim. O da ironidir yani. Bizim kadar lüks, bizim kadar zengin başkentler vardır. Ama o başkentten bir saat gittiğiniz zaman, yarım saat gittiğiniz zaman aynı o manzarayla karşılaşırsınız. Yani makas çok açık orada. İnanılmaz açık. Yani öyle böyle değil. Bir Afrikalı dünya vatandaşı ortalamasına göre 1/3 kadar enerji tüketiyor. Dünya vatandaşı 3 üretiyorsa 1 tüketiyor. 3 tüketiyorsa 1. Elektrikte de dünya vatandaşı 6 tüketiyorsa Afrikalı 1 tüketiyor. Bu kimin adaleti ya? Ben 6 elektrik tüketeceğim, onlar 1 tüketecek. Kim buna karar veriyor? Yani burada da o solar kitlerin çok basit bir bağış şeyi ama inanılmaz etkili. O vatandaşın evine girdiği zaman kapısı önünde, içeride çocuklar ders çalışabiliyor, kadın yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor. Gündüz de çalışıyor çünkü bunlar. Tabii. Artık küçük cep telefonu birçoğunda var. Onu şarj ediyor. 13 saat biz de birkaç kere elektriksiz kaldık, yaşadık. Çok güzel bir şeymiş gerçekten. Yani verdiğimiz şeyin ne olduğunu biz yaşadık. Elektriksiz kalabiliyorsunuz çünkü Afrika'da. Mesela o cep telefonu var dedim ya. Cep telefonu var. Yani birçoğunda var. Fakirlerde de var. Doldurabilirler hattını kontrollü. Dolduramaz ayrı konu. Yalnız sırf onun elektriğini şarj yapabilmek için bu vatandaşlar minibüse binmek zorundalar. Yarım saat 40 dakika kasaba şehire gitmek zorundalar. O onlar için ne demek biliyor musunuz? Berbat bir şey demek. Sırf şarj edebilmek için o telefonların büyük bir olay. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çok zor bir şey. Yani onun dışında ara ara Allah vermesin doğal afetler oluyor. Seller oluyor, yangınlar oluyor. Bunlarda müdahale etmeye çalışıyoruz. Gıda yardımlarında bulunuyoruz. Acil gıda yardımlarında bulunuyoruz. Büyük şeyle. Yani bizde tabii talep... Bunları satın mı alıyorsunuz? Affedersiniz. Tabii orada partnerlerimiz var. Orada partnerlerimiz... Yoksa hani buradan gönüllüler... Hayır, buradan göndermek çok zor. Efendim, inanılmaz pahalı kargo. Yani Türk Hava Yolları falan göndermeniz gerekir. Çok pahalı. Bu ancak ticari başka bir yol yok. Çok zor. Gemiyle gidebilir. Gemiyle falan. Onlar da zor. Yani zor olur. Genel olarak oradan tedarik edebiliyoruz. Afrika'da paranız varsa mal bulursunuz. Tedarik yapabilirsiniz. Bu böyle. Köylerine bile gidersiniz. Böyle bakkallara bakarsınız. Fransızların o garip garip konserveleri vardır. Yeter ki paranız olsun. Paranız varsa mala ulaşırsınız. Sıkıntı yok. Paranız varsa. Diyorsunuz ya makas çok açık. Evet. Zanzibar da bir Afrika şehri ona bakarsanız. Evet, Zanzibar'ı biz tabii çok Afrika gibi saymıyoruz ama. Oranın kırsalı da kötü bu arada. Geçen sene gittik maalesef orada çok üzüldüm. Yani 10 yıl önce gitmiştim. Yine oranın kırsalındaki de o makas devam ediyor. Şehirdekine 5 yıldızlı 7 yıldızlı sahilde şeyler var. Gittiği. Çok güzel mekanlar var. Ama yine köylerde elektriksiz, susuz maalesef bir ton yer var gördük yani. O zaman biz nakdi yardım konusunda belki bilgilendirebiliriz. Evet. Dolayısıyla orada paran varsa çözüm buluyorsun. Ama sadece para değil, anladığım kadarıyla sizin ayrıca desteğe de ihtiyacınız var. İşte ben diş hekimiyim, bu yıllık zekatımı Afrika'da yapmak istiyorum diyorsa onları da davet ediyor musunuz? Yani tabii ki sağlıkçılar başta olmak üzere uzmanlar ve işinde iyi olanlar, tecrübeliler, yeni arkadaşlarımız kusura bakmasınlar 5 yıllık tecrübesi olmayanları götürmüyoruz. Yani biz Avrupalıların, Amerikalıların yaptığı gibi oraya doktor yetiştirmeye gitmiyoruz. Onları eğitim materyali olarak görmüyoruz. En iyi doktorlarımızla, en profesyonel hekim arkadaşlarımızla en az risk alarak oradaki kardeşlerimize en çok faydayı üretecek şekilde ekipler oluşturuyoruz. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak lazım. Artı Türkiye'nin imajı, ülkemizin imajı. Tabii. Ve biz bu organizasyonları TİKA ile birlikte yapıyoruz. Sağlık organizasyonlarını. O yüzden bu dostlarımızı tabii ki hep bekliyoruz. Her zaman derneğimizin kapıları açık. Bu bağış noktasında da bizim sitemize girdikleri zaman tat.org.tr'de orada 10-15 tane şey var tat.org.tr'de. Orada istedikleri bağış kalemini seçerler ve gönderirler. Bir de bizim şu farkımız var. İlk kurulduğumuz günden bu yana çok şeffaf olmaya çalıştık. Siz bir tane keçi verirseniz mesela bağışlarsanız o keçi en fazla 17-15 gün içinde o keçinin dağıtım videosu, fotoğrafları sizinle paylaşılır. Kurban verirseniz bir hafta içinde paylaşılır. Hangi bağışı yaparsanız neredeyse tamamına yakını sizinle paylaşılır.
Diyelim 1000 kişiye biz iftar veriyoruz ama siz 3 kişilik iftar verdiniz. Sizin o verdiğiniz iftar 1000 kişilik iftar içinde okunur ve siz onun kimlere gittiğini görürsünüz. İsim zikredilir. Aynen. Bütün projelerimizde bunu yapmaya çok gayret ediyoruz. Biraz da muvaffakiyetimizin sırrı bu belki de. Çok şeffaf olmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim bağışlarımız hep kroniktir. Hep tekrarlarlar sağ olsunlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya ve yaptıkları hayrı göstermeye gayret ediyoruz. Yani ben Ramazan'da 3 aileyi işte bir şekilde doyurmak istiyorum. Buna vesile olun diye size geldiğimde siz ailelerle buluşturduğunda bunun videosunu işte Emel Özuğur Hanım aileler burada size selamları var. 3 tane kolonisi veriyoruz diye geçiyor ve size iletiliyor. Tabii bu da insanları mutlu ediyor. Hatta bazıları diyorlar ki hocam işte bize göndermene gerek yok ama şu işe yarıyor. Onun başka birisi ona sorduğu zaman Emel Hanım'a o diyor ki bak diyor bunlar böyle diyor. Bak işte bu. Bu çok önemli. Bir de mesela hani sayı yapmıyoruz. Mesela bazıları onu yüksek tutabilir. 20 taneden aşağıyı okumuyoruz. Niye okumayalım? Dedim çocuklar niye okumayalım? Adamın bir tane var gücü. Öğrenci. Bugün bir tane verdi. Yarın öbür gün bir yere gelecek belki o çocuk 1000 tane verecek. Artı bir de onun da mutlu olmaya hakkı yok mu? Tabii. O var. Onun bir tane hakkı var. Yani o gücü var o anda verebilecek. Bu hassasiyetimizi de devam ettiriyoruz. Bu yüzyıl, bak gelecek yüzyıl falan demiyorum. Afrika yüzyılı olacak. Bütün bu alt yapı eksikliğine rağmen Afrika'da var olan madenler, Afrika'da var olan iklim, Afrika'da var olan su kaynakları, doğal kaynaklar, her şeyden öte de insan kaynağı. Dünyanın en genç kıtası şu anda Afrika. Maalesef Türkiye bile bu arada yaşlı bir ülke. İyice yaşlanmaya devam ediyoruz. Afrika'nın sırası geldi. Bize de düşen bir şey var. Bu öğrenciler Türkiye'de okuyor. Biz de bu kardeşlerimize destek oluyoruz. Her yıl bunun dozunu artırdık. Bu yıl hamdolsun 300'e yakın Afrikalı öğrenci kardeşlerine burs veriyoruz. Onlarla beraberiz. Ankara, Karabük, Bursa ve Konya temsilciliklerimiz var. Ve sadece burs vermekle kalmıyoruz. Onları hayata nasıl hazırlarız diye çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Türkçe kursları, ileri Türkçe kursları, akademik Türkçe kursları düzenliyoruz. Ve bizim burs verdiğimiz kardeşlerimizin tamamı Türkçe biliyor. Bizim yeter şartlarımızdan biri Türkçe bilmek. Türkçe bilmeyene vermiyoruz. Bu arkadaşlarımıza ne eğitimler veriyoruz? Liderlik eğitimi veriyoruz. Pazarlama eğitimi veriyoruz. İnovasyon eğitimi veriyoruz. Yazılım eğitimi veriyoruz. Hayata hazırlayacak olan e-ticaret, uluslararası ticaret, bunlar nasıl yapılır? Etkili iletişim, diksiyon sanatı. Bunlarla ilgili bu arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Bunlar üniversitelerde çok öğretilen şeyler değil. Ya da üniversitede öğretiyorsa mesela çok büyük bir şirketin genel müdürü geliyor. Benim arkadaşlarıma bütün gününü geçiriyor. Bütün tecrübe paylaşımını yapıyor. Büyük bir giyim firmasının sahibi. Veya mesela Afrika'da çok büyük müteahhitlik hizmetleri yapan büyük bir firmanın yönetim kurulu üyesi geliyor. Benim mühendislik okuyan kardeşlerimin tek tek numaralarını alıyor. Ve o firma mesela gidip orada demir yolu, karayolu neyse inşa ettiği zaman bizim kardeşlerimizle çalışıyor. İşte en son yapılan bu Afrika fuarlarında yapılıyor çok şükür Türkiye'de. Afrika'dan iş adamlarının geldiği. En büyük fuar organizasyonlarının birinde VCI Forum'da bütün tercüman arkadaşları bizim dernekteki ekibimiz ayarladı mesela. Yüzlerce Afrika'dan misafir geliyor. Onlar da Türk iş adamlarının irtibatını sağlıyorlar. Tercümanlık yapıyorlar. Biz buradan Türk iş dünyasına sesleniyoruz. Afrika'da büyük fırsatlar var. Biraz o fırsatlardan bahseder misiniz? Evet. Özellikle acil hemen müdahale edilmesi gereken, bakın buralarda boşluklar var, gelin biz değerlendirelim diyeceğiniz hangi başlıklar var? Bir kere altyapı büyük eksik. Üst yapıda da eksikler var. Yani bir kere Afrika'nın mesela %90 karayoluna ve demir yoluna ihtiyacı var. Limanlara ihtiyacı var. Neyse mesela limanlarda çok şükür epey firmalarımız gidip liman işletmeni almaya başladılar. Limanlar çok kritik. Onun dışında inşaatlaşma, üst yapı %90 eksik. Elektrik yok dedim ya, elektrik yok dediğim yerlerde tabii yapı da yok. Onun dışında mesela gidiyorsunuz Afrika'da bir otele. Lavabolar var mesela, Çin malı. Niye Çin malı olsun mesela? Armatürler Çin malı. Niye Çin malı olsun? Tarımda bahsediyorum. Mesela Uganda'da yine örnek veriyorum, çok Uganda'dan verdik. Uganda çok tropikal bir yerdir. Bir yağmur bir güneş, bir yağmur bir güneş. Şimdi biz çay ülkesiyiz değil mi? Kaç kere çay alıyoruz bir senede? 3 ya da 4'tür maksimum. Uganda'da kaç kere alınıyor biliyor musunuz? 12 ya da 13 kere.
Ve dünyanın en güzel çaylarından birisi. Bu arada ben artık hep o çayı tüketiyorum. Oraya alıştık yani Uganda çayına. O kadar 12 ya da 13 kere. ki Uganda'yı yayın bittikten sonra Google'layacağım. Uganda artık Ugandalılar bana herhalde bir madalya verirler yani. Bir paket çay. Evet. Tadı benziyor mu Uganda çayının? Bizim tabii benziyor. Çok çayına. Güzel bir çay. Çok güzel bir çay. Çok hafif bir çay yani. Yani tarımda da çok büyük eksikler var. Zaten giden Türk dostlarımız var. Ticaretin tümü yani ne ürettiysek satabiliriz. Bizim tabii bazı çıkmazlarımız oluşuyor. Bir de son yıllarda biraz üretim maliyetlerimiz çok arttı. Çin çok ucuz fiyatlarla geliyor. Bizim mallarımız kaliteli fakat bir tık pahalı olabiliyor. Burada bir zorluk yaşayabiliyoruz. Evet. Bir de Çinli şirketler, büyük şirketler Çin devletinin desteğiyle geliyor. İşte burada bizim Exim Bankamızın da özellikle yatırım yapanlara da biraz ekstra destek olması gerekiyor. Tabii imkanlar kolay değil. Her yere yetişmeleri kolay değil biliyorum ama hani bizim Çin'le rekabet etmemiz açısından söylüyorum. Çin çünkü orada çok egemen bir güç. Şu anda neredeyse Çin pazarın %20'ye yakını domine ediyor. %6-6,5'unu Hindistan domine ediyor. Biz de %3,5 falan. Fena değiliz yani. Sürekli yükseltiyoruz oranımızı. Türkiye Afrika pazarında şu anda 8. sırada falan. Çok iyi bir yerdeyiz yani. İnşallah daha iyi olacağız. Bir de şu var. Gitmediğiniz yer sizin değil. Gitmediğiniz yer. Yani şunu yapmayacaksınız Afrika'yla. Klasik tabii biz de ticaret eğitimleri alırız işte öğrencilerle. İşte pazar araştırmaları, finans, güvenlik, o ülkenin içinde bulunduğu koşullar, siyaset. Ya biz bunlara bakarak dedik ki bir tanesi hiç Afrika'ya yatırım yapamadık dedi. Dedim bunlara bakarak yapamazsın. Yani modern dünyanın ekonomik koşullarıyla, yatırım koşullarıyla Afrika'ya yatırım yapamazsın. Afrika'da bazı riskler alacaksın ama her şeyden önce oraya gideceksin. Bir kere gitmekten olmaz, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir kere gitmekten olmaz. Birkaç kere gideceksiniz, orayı göreceksiniz, sahayı tanıyacaksınız. Ama Allah'a şükür bugün DEİK, TİM, işte birçok kuruluş, fuarlı şirketlerimiz sürekli Afrika'ya gidiyorlar. Açıkçası başkentlerde dediğim gibi hiçbir sorun yok. Gayet lüks oteller, evet, güvenlik sorunu gündeme geliyor. Afrika konusu açıldığında yani, acaba bir risk olabilir mi diye. Yani başkentlerde özellikle. Siz ne sıklıkta gidiyorsunuz? Yılda en az 3-4 kere gidiyorum yani. Farklı tabii ki farklı ülkelerde. Şimdi Somali'ye giderseniz anlattım problem var ama Uganda'da hiçbir problem yoktu. Yani işte Senegal'e gittiğinde hiçbir problem yoktu. Ama şimdi Mali'nin kuzeyinde problem var. Var, oraya gidersen dikkat edeceksin. İşte Güney Afrika. Ne var? Terör şeyleri var. Yani bu egemen güçler dediğimiz yapılar, oyun kurucular ya da kolonyal güçler asker gönderiyorlar. Diyorlar ki ben senin güvenliğini sağlayacağım. Karıştıran onlar. Maalesef ki onlar. Yani onların askerinin geldiği her yer daha çok karışıyor. Neyse oradan da Fransız askerlerini kovdular çok şükür. İşte Mali, Burkina Faso, Nijer, arkasından Çad, en sonunda Fil Dişi sahilleri güle güle dedi. Onlardan önce de Orta Afrika Cumhuriyeti güle güle demişti. Tabii tarihi günler yaşıyoruz bu arada. Yani bu Afrikalı öğrenci kardeşlerimiz de tam bu tarihin üzerine burada okuyorlar. Hep onları diyorum. Bu bir dalga boyu. Afrika yükseliyor ve bağımsızlaşıyor. Tam bağımsızlığına ulaşacak günler de yakın. Bunun mimarları da siz olacaksınız. Bu da bir nasip meselesi, kısmet meselesi. Siz seçmediniz bu tarihi. İsteseniz de olacaksınız, istemeseniz de olacaksınız. Aman iyi yetişin, aman dikkatli olun. Uganda'dan başlayıp bir Afrika'da dönen dolapları bir de o haliyle okuyup muhakemeyi yapsınlar. Evet. Ve mutlaka da tüm Afrika'nın Dostları Derneği Tadın sayfasına girip bir baksınlar. Evet. Ne yapıyorlar? Kendilerine göre güvenlik taramasını yapsınlar dernekle ilgili. Emel Özuğur'a çıktı diye değil, bir taramasını yapın, bakın neler yapıyorlar. Doktor Bey burada çok güzel anlattılar ama neler yapmışlar bir bakın. Sonrası sizde artık, ona ben bir şey diyemem. Çok teşekkür ediyorum Doktor Bey anlattıklarınız için. Yaptıklarınız için bir insan olarak teşekkür ediyorum. Bir dünya vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Artması dileğiyle. İnşallah. Dünyada şöyle boynu bükük kimse kalmasın İnşallah. İstiyoruz ama bakın işte Gazze ne durumda? Yönümüzü ne tarafa çevirsek adını sıkça kullandığımız o güçler şöyle karıştırıp kenara çekip izliyorlar. Karıştırıp ellerine bardağı alıp izliyorlar. Değişmesini umuyoruz, diliyoruz. İnşallah. Siz de bu umudumuzu artıranlardansınız. İnşallah. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Son söz olarak şunları söyleyeyim. Kurulduğumuz günden beri bağımsız kalmaya herhangi bir grubun
herhangi bir siyasi yapının içinde olmamaya ve kendi ayaklarımız üzerine basmaya çok dikkat ettik. Burası çok önemli. Yani, ocu, bucu, şucu, siyaset üstü bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani bu biraz belki bize bazı zorluklar kattı büyümemizde, gelişmemizde, hizmetlerimizde. Ama bize de aynı zamanda çok büyük bir güç kattı. Benim çok sevdiğim geçmişte bir haber sitesinin, haber kanalının bir sloganı vardı. Gücü bağımsızlığında diye. Biz Allah'a şükür bugünlere kimsenin doğrudan desteğini almadan, doğrudan halkımızın bağışlarıyla ve destekleriyle geldik. Arkanızda kim var derseniz önce Allah, sonra milletimiz var derim. Bundan dolayı da ayrıca çok kıvanç duyuyorum, çok da mutluyum. Bu program için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benim için program gibi değil, sanki çok sohbet gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.